Türkiye ekonomisi ve dolar krizi ve bu dolar krizinin nelerden kaynaklandığıyla ilgili bu videomuzda biraz sizlerle sohbet edelim arkadaşlar. Son zamanlarda Merkez Bankası Başkanımız Sayın Şahap Kavcıoğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızın istekleri doğrultusunda biliyorsunuz piyasalarda bir 100 bas puanlık indirim yoluna gitti. Tabii bunun zamanlaması doğru muydu? Bu biraz tartışılır. Özellikle dolar endeksinin yani doların dünyadaki karma altı büyük para birimine karşı değer kazandığı bir ortamda biz Türkiye'de bir faiz indirimine gitmemiz doğru bir hareket miydi? Hayır arkadaşlar. Bu önceki videolarımda da bunun bir şekilde anlattım. Fakat bazı arkadaşlar herhalde bu konuyu pek anlayamadıkları için yorumların altında bazı sorular yazmış. Bu sorulara da hem cevap niteliğinde olsun. Şimdi bakın arkadaşlar, serbest ekonomi piyasası, Türkiye'de uygulanan bir serbest ekonomi piyasası var. Sizler politikacılar olarak bu faizlere sürekli müdahale ederseniz bu faizlerin piyasa içerisindeki dengesini bozarsınız. O yüzden serbest piyasa ekonomisinde öyle zırt pırt kafanıza göre faiz indirir veya faiz çıkartma olayına gidemezsiniz. Bu tür olaylara gittiğiniz zaman ise arkadaşlar piyasadaki dengeler bozulacaktır. Bu da enflasyonist baskının daha da derinleşmesine sebebiyet verecektir. Son zamanlarda TÜİK'in gene açıklamaları var enflasyonla ilgili. Biliyorsunuz birçoğumuz bu TÜİK'in yapmış olduğu enflasyonla ilgili açıklamaların çoğuna katılmıyoruz. Çünkü TÜİK'in açıkladığı enflasyonla bizim serbest piyasada yaşamış olduğumuz enflasyon arasında dünyalar kadar fark var. İşte benim demek istediğim de olay da tam bu yerde başlıyor. Piyasa kendi fiyatını kendi belirler arkadaşlar. Siz bu piyasaya müdahale ettiğiniz zaman bir malı ya çok değerinin altına düşürürsünüz veya değersiz olan bir malı fiyatının çok çok yukarısına çıkartabilirsiniz. Dengeleri bozduğunuz zaman bu dengeleri toparlamak da eskisi kadar kolay olmaz. Bundan önce Elvan Bey'in yapmış olduğu dolar endeksinin düşüşe gittiği bir dönemde Elvan Bey'in de önden yüklemeli bir faiz artışına gitmesi ve doları aşağıya çekmesi benim nazarımda bir o kadar yanlış bir olay. Ve şimdi Sayın Elvan Bey'in yapmış olduğu dolar endeksi yukarı giderken de faizlerde indirime gidilmesi Elvan Bey'in yapmış olduğu yanlış kadar bir büyük yanlış. Benim nazarımda bu şekilde arkadaşlar. Siz zaten dolar endeksinin aşağı gittiği bir dönemde faiz arttırımı yaparsanız düşecek olan doları zaten biraz daha hızlandırmış, hızlı bir şekilde aşağıya çekmiş olursunuz. Ve bunun neticesinde de fazladan para ödemiş olursunuz. Bunun başka bir açıklaması, alternatifi benim gözümde yoktur. Eğer ki dolar endeksi yukarı giderken Elvan Bey faiz arttırımına gitmiş olsaydı arkadaşlar, o zaman benim nazarımda doğru bir hareket olarak bu yaptığı hareket kabul edilmiş olabilir. Diyeceksiniz ki Elvan Bey'in zaten faiz arttırımı yaptığı dönemde dolar kuru TL karşısında değer kazandı ve güzel bir şekilde de aşağı iniyordu. Evet, işte söylemek istediğim de tam burası arkadaşlar. Zaten bu faiz arttırımı yapılmasaydı da dolar TL kuru zaten aşağıya gelecekti. O zamanki piyasa ve konjonktürler bunu gerektiriyordu. Yani siz piyasaya müdahale etmeniz hiçbir şeyi değiştirmeyecekti. Serbest piyasada her şey fiyatını bulur. Fiyatını bulduğu zaman da orada gerçek değerinde fiyatlanmaya başlar. Bu önemli bir olay. Şimdi Türkiye ekonomisine tekrardan geri dönelim. Biliyorsunuz 4 Ekim'de enflasyon verisi açıklanacak. 4 Ekim'deki enflasyon verisi de arkadaşlar Eylül ayı enflasyon değerlerinin ölçümü bakımından önemli olacak. Benim düşünceme göre gene Eylül ayı enflasyonu yüksek gelecektir. Eylül ayı enflasyonunun yüksek gelmesi demek, bakın buradan bir çıta daha hemen alıyoruz. Yukarıya doğru çıkartıyoruz.
dolar TL kurunda buradaki 8.90 seviyesinin yukarı yönlü kırılıp dolar TL kurunun 9.06 seviyesine doğru fiyatlanacağı şeklinde düşüncem var. Evet, şu bizim burası enflasyon verisiyle birlikte dolar TL kurunun ilk gideceği açıklamayla birlikte yer olacaktır. Enflasyon verisinin ardından arkadaşlar risk bitti mi? Hayır, risk bitmedi. Çünkü siz piyasaları bir beklenti içerisine soktunuz. Bu da nedir? Faiz indirimi beklentisi içerisine soktunuz. Fakat bunu yaparken de çok ters bir zaman seçtiniz. Bu ters zamanda maalesef ki dolar endeksinin güçlendiği ve ABD'de bir faiz artışlarının düşünüldüğü bir döneme denk getirdiniz. Bizim Merkez Bankamızın şu an itibariyle 40 milyar dolar eksi rezervde olduğunu düşünürsek de enflasyon verisiyle birlikte 9.06 seviyelerine doğru gelmiş bir doların yükseliş göstereceği beklentim zaten var. Onun dışında arkadaşlar biliyorsunuz 23 Ekim'de gene Merkez Bankası faiz kararları açıklanacak. 23 Ekim'deki faiz kararları ile ilgili bir 100 bas puanlık bir indirim daha gelmesi durumunda hemen çıtayı biraz daha yukarıya çevireceğiz ve buradaki dolar TL kurunda bu sefer beklentimiz dolar TL kurunun 9.28 civarına doğru yukarı yönlü bir hareket başlatacağı yönünde. Burada zaten 9.06 ve onun yukarısında 23 Ekim Merkez Bankası faiz açıklamasının ardından da 9.28 civarlarına doğru giden bir dolar TL kuruyla karşılaşacağımız yönündeki beklentilerim maalesef ki hala geçerliliğini korumakta. Şimdi gelelim bu kısa beklentimizden sonra bizim önemli destek bölgelerimize. Bizim en önemli destek bölgemiz şuradan geçen, bakın arkadaşlar, tam bu bölgeden geçen 8.80. Bu bölgemiz hem pivot bölgemizdir hem de kuvvetli bir destek bölgemizdir. Bu destek bölgesinde tekrardan dolar TL kurunun girmesi, dolar TL kurunda yani Türkiye'de gelişecek iyi olaylar olur ise, reform gibi, üretim gibi bu kısa zaman zarfı içerisinde bu türde iyi bir olaylar alabilir isek, görebilir isek, burada artık geri çekilme veya düzeltme hareketi maksimum nereye kadar olabilir derseniz, o da maksimum bizim dolar TL kurunda gelebileceğimiz seviye. Bakın şuradaki seviye. Bu da 8.53 seviyesi. Evet, şuradan geçen artık 8.53 seviyesi bizim için dolar TL kurunda bir dip bölge haline gelmiş durumda. Bunu daha önceden tam şurada 6.92 seviyesinde yaşadık bu dip seviyemizi. Bir de burada biliyorsunuz daha önceden yaşadığımız 8.27 seviyesinden geçen bir dip bölgesi olarak yaşadık. Şimdi dolar TL kurunda bizler için tekrardan düzelmenin başlayabilmesi için ise arkadaşlar buradaki 8.53 altında dolar TL kurunda mutlaka kapanışlar görmemiz şart. Bu kapanışları görmediğimiz takdirde dolar TL kuru bu 8.53 ve 9.05 bantları arasında gitgellerine devam edecektir. Tekrardan 8.53 bandı çalışabilmesi için ise arkadaşlar gerekli olan 8.80, yani buradaki pivot bölgesi altında kapanışlar görmeniz şart. Bu 8.80 civarında kapanışlar görmeye başlarsanız bu üçgen içerisinde tekrardan hareketler belki de 8.74, 8.62, 8.53 civarına doğru dolar TL'de tekrardan bir düzeltme hareketi şeklinde görülebilir. Fakat oradan sonra tekrardan yönü yukarıya çevirir. Çünkü belirttiğimiz riskler 4 Ekim riski, biliyorsunuz enflasyon verilerinin riski, artı 23'ünde Para Politikaları Kurulu'nun toplantısından çıkacak bir faiz indirimi. Bununla ilgili
dolar TL kurunun gidebileceği seviyeleri sizlerle birlikte zaten işaretledik ve bulduk. Şimdi globalde baktığımız zaman dolar TL kurunda bizler için pek basında da yer almayan önemli bir risk bölgesi mevcut. Bu risk bölgesi de neresi? Özellikle şuradaki çanak bölgesinin geçtiği seviye arkadaşlar. Bakın şuradaki çanak bölgesinin geçtiği bölge, bu bölgede 8.90 seviyesi. Eğer ki bu gündemde pek basında da yer almayan S-400 meselesi var biliyorsunuz. Bizim Rusya'dan tekrardan bir S-400 alma yolunda düşüncelerimiz var. Bunu da geçenlerde Soçi toplantısından çıkan haberler arasında ufak bir şekilde dinledik. Fakat bu S-400 olayı gerçekleşir ise arkadaşlar ve ABD tarafından bize karşı bir katsa yaptırımlarının ikinci bölümü de uygulanmak ister ise ve bu 8.90 altına Türk lirası çekilemez ise işte o zaman bizler de orta vadede biz bunu belki de 2022'nin ortalarına doğru ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla birlikte çalışacak öngörüsünde bulunduğumuz bu çanağın hızlı bir şekilde 10 TL ve üzerine gittiğini de görebiliriz. O yüzden bu aralar çok kırılgan bir dönemden geçtiğimiz unutulmamalı ve dolar endeksi sıkı bir şekilde takipte kalınılmalı. Merkez Bankası'nın ve en yakın zaman zarfı içerisinde de Eylül ayı enflasyon verilerinin sizler tarafından sıkı bir şekilde takip edilmesi önemli gözükmekte arkadaşlar. 8.80 üzerinde kalındıkça özetleyecek olursak dolar TL kuru hala güçlü. Hatta şuradaki 8.53 altında kapanış gelmediği müddetçe 8.86 da dolar TL kurunu kesmez ve şu alan içerisinde maalesef ki yukarı yönlü bu üçgenin kırılmasıyla birlikte ve globaldeki risklerin de iyice artmasıyla birlikte dolar TL kurunda bu sefer 10 TL ve üzeri fiyatlamaları görmemizde kaçınılmaz olur. Evet sevgili dostlarım, Türkiye ekonomisi faiz ve enflasyon sarmalında dolar TL kurunda etkilerini ve neler olabileceğiyle ilgili bu videomuz hoşunuza gittiyse kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımızı sosyal mecralarınızda paylaşmayı unutmazsanız da çok seviniriz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.